Herkese merhaba. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün biraz kitaplardan söz etmek istedim. Ben çocukluğumdan beri tam bir kitap kurduyum. En küçüklüğümde Texas Tom Mix'lerle başladım. Sonra beyaz diziler vardı o zaman, böyle sabun köpüğü denilen aşk romanları. Sonra biraz Agatha Christie'ler. Sonra biraz daha yaşım büyüyünce Rus yazarların Dostoyevski, Tolstoy. Oradan devam ettim. Ne bulduysam okudum. Yer gök kitap doluydu evimde. Hatta bir taşımacı 15 koli kadar kitap taşıdıktan sonra "Abla sen ne iş yapıyorsun? Profesör falan mısın?" demişti. Ben de şaşırıp gülmüştüm. Hani kitap okumak benim için bambaşka bir sevda. Tabii sonra bu kişisel gelişim tarafına yönelince bambaşka kitaplar çıktı karşıma. Ve romanları bir tarafa bırakıp çok daha nadir okumaya başlayıp daha çok kişisel gelişim kitaplarıyla ilgilenmeye başladım. 2010 yılında bu kitaplara yöneldim ve ondan beri de ne bulduysam okudum. Gerçekten çok fazla kitap okudum. İnsanlar çok kitap tavsiyesi soruyorlar. Ne okuyalım? Ben başındayım. Benim bilinç durumum nedir? Hangisini anlarım, hangisini anlamam gibi. Bu yüzden böyle video serisi hazırlamayı düşündüm size. Bugün yeni başlayanlar için birkaç kitap tavsiye edeceğim ama önce Şimdinin Gücünden mutlaka bahsetmek istiyorum. Eckhart Tolle'un kitabıdır Şimdinin Gücü ve kişisel gelişim için bence olmazsa olmazdır gerçekten. Yani başı, sonu, her şeyidir. Hani ne okuyalım derseniz hiçbir şey okumayın ama sadece Şimdinin Gücünü okuyun. Defalarca okuyun, anlayana kadar okuyun, size yetecektir gerçekten. O kadar güzel bir kitap ki hep böyle işte anda kalmak, şimdinin önemi, zamanın içinde yaşamak dediğimiz şeyleri çok çok güzel bir şekilde anlatmış. Fakat kitabın da şöyle bir özelliği var. Gerçekten bilinciniz henüz hazır değilse hiçbir şey anlamıyorsunuz kitaptan. Bunu birkaç tavsiye ettiğim kişinin geri dönüşümlerinden sonra fark ettim. Henüz bilinçleri hazır olmadığı için çok sıkılıyorlar. Daha ilk 5-6 sayfada böyle kitabın içine giremiyorlar, bir türlü anlayamıyorlar. Eğer öyle bir durum hissederseniz o kitabı bir kenara koyun ve zaman zaman kendinizi kontrol edin. Ben bu kitaba hazır mıyım? Şu an anlayabiliyor muyum bu kitabın bana söylemek istediklerini? Beni getirmek istediği yere gelebiliyor muyum gibi kendinizi kontrol edin. O kitabın içinde e, Toll diye okunuyor zannediyorum, İsveçli kendisi. Kendi aydınlanmasını da anlatır ve çok tatlı bir şekilde anlatır. Nasıl yaşadığını, bir gece çok sıkıldığını, ertesi gün aniden kalktığında dünyanın bakışının, gördüğü şeylerin bambaşka bir şeye dönüşmüş olduğunu ve sonra hatta gidip bir bankta oturduğunu ve o kadar mutlu hissettiği için hiçbir şey olmadığı halde, yani evi yok, işte arabası yok, yanında kimse yok, belki yiyecek yemeği bile yok ama o kadar mutlu bir enerji saçıyor ki etrafa, insanlar bunun başına toplanmaya başlıyorlar ve diyorlar ki sen neden bu kadar mutlusun, nasıl bu kadar mutlusun, sormaya başlıyorlar ve hayat onu şimdi de spiritüel öğretmen olmaya kadar getiriyor. Çok tatlı bir hikayedir. Özellikle o bankta oturma kısmını çok severim. Şimdi tabii çok uzun yıllar oldu ben kitabı okuyalı, tam hatırlayamıyorum ama uzun bir süre, yani hiçbir şeye ihtiyaç hissetmeden oturduğunu anlatıyor ve orası tam da bu bizim tasavvufta fena fillah denilen yer aslında. Yani bu dünyanın gerçek olmadığını fark etmek ve dünyayı umursamamazlık hali. Orası çok tehlikeli derler ya, o sınırda meczup da olabilirsiniz yahut onu aştıktan sonra ermiş de olabilirsiniz diye. Çok gerçekten çok güzel bir kitap. Herkese ilk önce onu tavsiye etmek istiyorum. İkinci olarak hep bu niye giriyoruz bu kişisel gelişim alanına? Hayatımızdan memnun değiliz. Gitmesini istemediğimiz bir tarafa doğru gidiyor. Hayatımda istemediğim şeyler oluyor. Hayatımda bir şeyleri ben yaratmak istiyorum, ben yönetmek istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Bunun için de çok kıymetli bir kitap. Joseph Murphy'nin Bilinçaltının Gücü kitabı. Bu gerçekten kendi bilinçaltınızda ne olup olmadığını, nasıl bakacağınızı oraya ve bu gücü nasıl kullanabileceğinizi çok çok iyi anlatan bir kitap. Bunun yanında aynı zamanda Shakti Gawain diye okunuyor zannederim. Yaratıcı İmgeleme kitabı. Bu da çok güzel. Kendi hayatımıza neyi çekmek istiyorsak, neyi yaratmak istiyorsak onu imgeleyerek nasıl yaratabileceğimiz konusunda bize ipuçları veren bir kitap. Dediğim gibi bu iki kitapta
Kişisel gelişime yeni başladım, ne okuyayım bilemiyorum diyen insanlar için çok güzel kitaplar, yol gösterici. Ve yine aynı bu şekilde Daryl Rutherford'un Çözüm Olmak kitabı var. Bu da çok faydalı olacağını düşünüyorum size. Okuması kolay, anlaması kolay. Ve içinde kendinize nasıl yol alacağınıza dair, hayatın sizi nereye getirdiğine, bundan sonra nasıl yol alacağınıza, nelere nasıl çözüm bulacağınıza dair çok güzel ipuçları olan bir kitap. Ve bir tane daha, evet, bu da Alan Kardin'in İçimizdeki Kapıları Açmak. Bu kitaba gerçekten bayılıyorum. Bu şöyle bir kitap. Benim ilk çıkan kitabım içinde hep derim ki o baştan sona okunacak bir kitap değil. Ara ara başına sıkıştığınızda açıp içine bakacağınız bir kitap. Bu da her güne belli bir sayfası olan bir kitap. Yani oturup kitabı bir gecede bitirmiyorsunuz. Aksine bugün bu kitap bana ne söylüyor diye o günün tarihini açıyorsunuz. Tarihler de var. Şimdi biliyorsunuz ben videoları biraz önceden yayınlıyorum. Dolayısıyla hangi tarihte yayınlayacağım bilemiyorum. Ona göre okumayı seçmedim. Ama herhangi bir sayfa açtım ve çok güzel bir sayfa çıktı karşıma. Sizle bunu paylaşmak istiyorum ben. Şöyle bir şey yazıyor. Bırak her şey denge olsun. Çok çalış. Ancak aynı derecede tıpkı bir çocuğun oyun oynaması gibi eğlenmeyi de öğren. Ve o ne olursa olsun, neyi seviyorsan onu yap. Zevklerinin basit ya da bol keseden olması önemli değil. Önemli olan onlarda gerçek bir neşe bulman. Keyif aldığın bir şey yaptığında bunun çok emek isteyen bir şey olması önemli değildir. Kendini tükenmiş değil, tam tersine neşeli ve canlı hissedersin. İşin asla sıkıcı bir şey olmamalıdır. Senin işine karşı yaklaşımın doğru olduğunda ve sen yaptığın şeyden keyif aldığında da işin hiçbir zaman sıkıcı olmaz. Yaşamında denge olduğunda yaşamda bir bütünlük bulacaksın ve hayatında aşırı iş ya da aşırı eğlence olmayacak. İkisi birbirinden kötüdür. Asla keyif aldığın şeyleri bir başkasınınkilerle karşılaştırma. Senin yapmaktan zevk aldığın bir şey başkasının gözüne hoş görünmeyebilir. Neden keyif alıyorsan onu yap ve bırak başkaları da onlara hoş görünen yolları izlesinler. Hayatını tam olarak yaşa ve bırak herkes kendi hayatını yaşasın. Gerçekten çok kıymetli öğütler. Her gün okuduğunuzda sizi bu hayatla ilgili bir bilince taşıyacak, bir farkındalığa taşıyacak. Her gün için bu şekilde yazılmış yazılar var. Bu kitabı da özellikle yeni başlayanlar için çok tavsiye ediyorum. Ve son olarak da Azra Cohen'in Aiden'i. Bu kitaba bayıldım. Azra Cohen gerçekten çok güzel yazıyor. Bir hikayenin içine birçok farkındalık sıkıştırıyor ve bunu bu şekilde yapmasını çok seviyorum. Çok hayranım. Çok araştırmacı bir kişi. Ve özellikle Aiden'i okurken de daha doğrusu Azra Cohen'in bütün kitaplarını okurken dipnotları çok önemseyin. Kendisi çok uzun araştırıyor fakat o bütün araştırmayı tabii ki kitaba yazamıyor. Ama hayat için dünyanın gerçekleri hakkında bize verdiği çok çok önemli ipuçları var kitapların içinde. Bu aynen de çok keyifli bir hikaye var. Biraz bilim kurgu gibi aslında. Başında kitaba adapte olmakta çok zorlanıyorsunuz. Karakterleri anlamakta, kim bunlar, nasıl insanlar, insanlar mı değiller mi gibi biraz kitabın içine girmekte zorlanabilirsiniz. Ama bir kere kaptırdıktan sonra çok da kalın bir kitap olduğu halde kaç sayfa bilemiyorum ama 600 sayfadan fazla. İnanın bir solukta okuyacaksınız. Çok çok keyif alacaksınız. Ve bu hikayenin içinde de bizi gerçekten farkındalık olarak çok yükseğe taşıyacak ne söyleyeyim ipuçları veriyor. Bu yüzden onu da çok kıymetli buluyorum. Bugünkü kitap tanıtımlarımız bu kadar olsun. Bu seriyi daha devam edeceğim sizin için gerçekten. Şunu yapmak istiyorum, yani biraz daha ilerledik, çok daha ilerledik ya da artık ben her şeyi biliyorum, şimdi ne okuyayım diyenler için de
Bu şekilde videolar hazırlamak istiyorum. Şimdilik bu kadar. Sevgiyle kalın, sevgide kalın.